Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün katları tek tek ayrılan incecik tül gibi bir katmer tarifi vereceğim. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Karıştırma kabına 4 su bardağı unu aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Unu ve tuzu şöyle bir karıştırıyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Ve yanıma 1,5 su bardağı su aldım. Ama gerektiği kadar ekleyeceğim arkadaşlar. Unun markasından dolayı su miktarı değişebilir. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Hamuru bu şekilde toparladım. Şimdi tezgahta hamur iyice pürüzsüzleşene kadar biraz daha yoğuracağım. Hamuru tezgaha aldım. Altına üstüne un serpiyorum. Tezgaha yapışmaması için. İyice pürüzsüzleşene kadar biraz da tezgahın üstünde yoğuruyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açılması o kadar kolay olur arkadaşlar. Ve hamuru yoğurduktan sonra 4 parçaya bölüyorum. Eşit büyüklükte 4 tane beze yapacağım. Bezeleri güzelce yuvarlayalım. Ve yaptıktan sonra her tarafını una buluyorum. Üzerlerine bir poşet kapatacağım ve bir yarım saat kadar bezelerimi bu şekilde dinlendireceğim. Bezeleri yapıp bu şekilde dinlendirirken mutlaka üzerini kapatalım. Kabuklanmaması gerekiyor. Şimdi yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hamurlarımı açmaya başlıyorum. Altına üstüne biraz un ekliyorum ve oklavayla açmaya başlıyorum hamurumu. Yumuşak bir hamur yoğurduğumuz için kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Hamurumuzu yaklaşık 40-45 santim büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Bakın ben açtım. 2 tane hamuru aynı şekilde açıyorum. Ve açtığım bu hamurun üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. 50 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Hamurun her tarafını yağlıyorum. Ve yağladığım hamurun üzerine yeşillik serpiyorum arkadaşlar. Ben maydanoz ve pırasa kullandım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer pırasa yoksa yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Ve ikinci hamuru da aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Kenarlarını bu şekilde düzelttikten sonra yine üzerine yağ sürüyorum. Her tarafını yağlayalım. Hamurumuzun üst kısmını da tamamen yağladıktan sonra 2 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Dışı çıtır çıtır, incecik, tüm katları tek tek sayılan ve tül gibi bir katmer oluyor arkadaşlar. Lezzeti de muhteşem oluyor gerçekten. Şimdi kestiğim şeritleri gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Şimdi bu kestiğim şeritlerden 7 adet katmer elde edeceğiz arkadaşlar. Yani 2 bezeden 7 katmer çıkarmış olacağız. En uçtaki kenarlardaki bu şeritler kısa olduğu için 3 tanesini üst üste sarıyorum. Diğer uzun şeritlerde 2 tane sardım. Bu şekilde bakın rulo yaptıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve hamurumuzdan 7 adet böyle rulo yapıyorum arkadaşlar. Yapılışı gördüğünüz gibi çok kolay ve çok da eğlenceli. Şimdi 2 tane uzun şeriti tekrar sarıyorum. Bakın aynı büyüklükte oldu. Uçtakiler kısa olduğu için 3 sarıyoruz. Ortadaki uzun şeritleri ikişer tane sarmamız yeterli oluyor. Aynı büyüklükte rulolar elde ediyoruz. Son ruloyu da sarıyorum arkadaşlar. Rulonun en iç kısmına uçtaki küçük şeritten başlayarak sardım.
Büyük şeridi dışına sardım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Diğer kalan 2 bezemi de aynı işlemleri uygulayarak 7 tane daha rulo elde ettim. Şimdi o ruloları açıyorum ve katmerlerimi yapıyorum. Altına üstüne azar azar un serperek bu şekilde oklavayla veya merdane ile açabilirsiniz. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Katmerlerin hepsini ilk önce açıp bir kenara alıyorum. Sonra pişirmeye geçeceğim. Açma işlemine ilk yaptığınız rulodan başlayarak açarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Katları şimdiden açarken bile belli oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Pişince de o katlar tek tek ayrılıyor. Çok güzel bir katmer oluyor. Mutlaka yapın diyorum. Hamurumuzdan 4 tane beze yapmıştım arkadaşlar. Bu 4 tane bezeden toplam 14 tane katmer çıktı. Çok da bereketli bir tarif oluyor. Mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Yaptığınız katmerlerin fazlasını derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Katmerlerimin hepsini açtıktan sonra tavayı ocağa aldım. Isıttım ve içerisine çok az sıvı yağ ekledim. Bol eklemeyelim arkadaşlar. Biraz sıvı yağ eklememiz yeterli oluyor. Katmerlerimizin üçünü aynı anda pişiriyorum. Tavam büyük olduğu için. Katmerlerimizin üst kısımlarında yine sıvı yağla biraz yağlıyorum. Tavamızı iyice ısıttıktan sonra çok harlı ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Biraz ateşi kısabiliriz. Bakın çok güzel bir şekilde kızarıyor katmerlerim. Eğer çevirdikten sonra yine alt kısımları kuru kalmışsa azar azar daha yağ sürebilirsiniz. Ama gözünüze yağlı görünürse yağ sürmenize gerek yok arkadaşlar. Ben bu tarifi çok kez yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Lezzeti muhteşem. Katları tek tek ayrılıyor. İncecik tül gibi oluyor. Pişen katmerlerimi alıyorum. Servis tabağına. Tekrar tavanın içerisine biraz daha yağ serpiyorum. Çünkü pişerken yağsı bitiyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum katmerleri. Tavaya aldıktan sonra üst kısımları yağsız kalacağı için mutlaka üst kısımlarına sıvı yağ sürelim. Ve pişirirken her çevirdiğinizde de kontrol edin. Eğer gözünüze yağsız gözükürse tekrar yağ sürebilirsiniz. Ama yağlı olursa yağ sürmenize gerek yok. Başta da belirtmiştim. İnanın kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız. Sıcak bir bardak çay ile muhteşem oluyor. Bu katmerlerimiz de pişti. Hemen bunları da servis tabağına alıyorum. Ve diğerlerini pişiriyorum. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Muhteşem görünüyor gerçekten. Hepsini pişirdikten sonra şöyle servis tabağına aldım. Ve sonucu göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle şöyle bakın katlıyorum yumuşacık. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir katmer. Mutlaka yapın. Bu tarifi kaçırmayın diyorum. Şimdi içini açacağım ve katlarını size tek tek göstereceğim. İncecik tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Bütün katlarını şöyle tek tek gösterebilirim size. Bakın inceliği de şu şekilde. Tül gibi gerçekten. Muhteşem bir katmer. Katmerimizin içine eklediğim yeşillikler gerçekten lezzetine lezzet katıyor arkadaşlar. Ama eğer ben yeşillik eklemeyeceğim derseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Ben sade olarak da tarif olarak kanalımda paylaşmıştım. Kanalımı ziyaret ederek bakabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar.
Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.